Evet arkadaşlar, hayvanlar bilgisinin 22. bölümüyle karşınızdayız. Su aygırları ve domuzları işleyeceğiz bugün. Hadi başlayalım. Su aygırları ile domuzlar ve akrabalarıyla beraber geviş getirenler ve develer toynaklarından dolayı aynı gruba dahil edilmişlerdir. Bu hayvanların her birinin çift sayıda ayak parmağı vardır. Aralarındaki farklardan bir tanesi su aygırları, domuzlar, pekariler ve düğmeli yaban domuzlarının iki yerine 4 ayak parmağı olmasıdır. Fakat aralarında daha birçok fark vardır. Örneğin su aygırları yarı suculdur. Bu hayvanlar yalnızca akşamları karaya otlamak için çıkar. Gündüzleri ise su içerisinde yediklerini sindirirler. İşkembe yerine bölümlere ayrılmış mideleri olan su aygırlarının en yakın akrabaları balinalar değildir. Diğer yanda domuzlar, yaban domuzları ve pekariler omnivordur. Parantez içi hepçildir. Ayrıca bir buldozer gibi kullanabilmeleri için ucu kıkırdak ve kemikten oluşan özelleşmiş burunları vardır. Su aygırları ile domuzların en görünür ortak özellikleri köpek dişleridir. Değişikliğe uğramış olan bu dişler dövüşmek ve kazmak için kullanılır. Ve kızdıklarında ciddi yaralara neden olabilirler. Her sene Afrika'da herhangi bir hastalıktan ölen insan sayılarıyla karşılaştığında geceleri nehre su almak, yıkanmak ya da çamaşır yıkamak için gelenlerden korkan su aygırları tarafından öldürülen insanların sayısı sıtmadan ölenler geçmektedir. Domuz ve akrabaların ömürleri 15 ile 20 sene iken su aygırlarınınki 55-60 yıldır. Nil su aygırı. Yaşam alanı Sahra Altı Afrika. Ağırlık 635 kilogram ile 3 ton 629 kilogram arasında değişiyor. Besin kısa otlar ve diğer bitkiler ve ağaçlardan olgunlaşıp yere düşmüş meyveler. Su aygırları yalnızca gözleri, kulakları ve burun delikleri su yüzeyinde kalacak şekilde suya gömülürler. Bu davranış beslenmeleriyle alakalıdır. Çünkü yediklerini sindirmek için dinlenmeleri gerekir. Yakalı pekari. Yaşam alanı ABD'nin güneyi, Orta Amerika, Güney. Ağırlık 15 ile 25 kilogram. Besin tohum, mantar, çiçek soğanı, sert kabuklu yemiş, yumurta, leş, küçük sürüngen balık. Yakalı pekariler yağmur ormanları ve çöl gibi birbirinden çok farklı iki habitatta yaşarlar. Her iki ortamda da çeşitli bitki kökleri ve çiçek soğanları yer. Çölde yaşayanlar için firavun inciri çok önemlidir. Bu bitki olmazsa susuzluktan ölürler. Düğmeli yaban domuzu. Yaşam alanı Afrika. Ağırlık 50 ile 150 kilogram. Besin kısa otlar, kök, küçük taneli meyve, genç ağaç kabukları, bazen leş. Düğmeli yaban domuzunun adındaki düğme, hayvanın yüzünde bulunan kıkırdak yumrularından dolayıdır. Gözlerinin üstünde, altında ve çenesinin altında yumrular vardır. Bu yumrulardan domuza sakallıymış havası veren beyaz sert kıllar çıkar. Yaban domuzu. Yaşam alanı Avrupa, Asya, Kuzey Afrika, evcilleştirilmiş olarak bütün dünyada. Ağırlık 50 ile 349 kilogram arası. Besin yumru kök, çiçek soğanı, tahıl, sert kabuklu yemiş, meyve, mantar, diğer bitkisel maddeler, dışkı, böcek, larva, yumurta, küçük omurgalılar, omurgasızlar. Yaban domuzu evcil domuzun atasıdır. Günümüzde yüzü aşkın ve her birinin kürk rengi, büyüklüğü, kuyruk uzunluğu, kulak ve burun şekli farklı çeşidi vardır. Hepsi aynı türden olup aynı şeyi severler. Çamurda yuvarlanmak. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın develer ve akrabaları ile devam edeceğiz.